Herkese merhaba, Top Eleven'ın değerli menajerleri, Goastim FC kulübü menajeri benim Emrullah Zengin ve geçen sezon dörtlü taç yapmamızın hikayesini anlatacağım arkadaşlar. Umarım sizler de başarılı olursunuz ki çoğunuz zaten görüyorum arkadaş listemde. Hemen hemen hepiniz dörtlü kupa yapıyorsunuz, hiç de bunun sırrını paylaşmıyorsunuz. Ve bunun sırrını paylaşacağım ben arkadaşlar ve sizin de yorumlarınızla çok güzel katkılar olacağını düşünüyorum. Bu arada içerikleri beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Aramızda hala kanala abone olmayanlar var. Burada isimlerini verip rencide etmek istemiyorum arkadaşlar. İçerikler kanal hoşunuza gittiyse abone olabilirsiniz. Ve arkadaşlar geçen yılın dörtlü taç yapan nasıl dörtlü taç yaptık yani muazzam bir şekilde. Dörtlü kupa yaptık. Harikaydı gerçekten. Efsane bir sezon oldu. Bu dörtlü kupa yapmanın hikayesi arkadaşlar biraz böyle kısaltacağım olabildiğince. Zaten bir bakalım geçen sezon neler yapmışız. Dörtlü taç, dörtlü kupa çoğunuz zaten alıyorsunuz. Ligde kolay bir lige düştüm. Aslında bunun bazı püf noktalarına esinlenmiş gibiyim. Sizlerle de paylaşacağım bunları birazdan. Kupada da keza dolu dizgin gittim. Burada da galip geldik. Kupayı aldık. Şampiyonlar Ligi de kolaydı. Aslında bu lig, kupa, Şampiyonlar Ligi kolaydı. Süper Kupa zordu. Süper Kupa'da kendimden %15 güçlü bir rakibi yendim. Bu bayağı bir hem o maçı destekleyen arkadaşlar hem de taktiksel anlamdaki arkadaşlara tekrar çok teşekkürler. Biz bunu nasıl yaptık? Ben bunu nasıl yaptım? Daha çok bunun üzerinde duralım arkadaşlar. Ve şu anda sizin de kanalımızda görmüş olduğunuz Goastim FC kulübünün YouTube kanalında bu arkadaşlar 72. sezonun 71. sezonun kupalarıydı bunlar. 71. seviyenin aldığımız dörtlü kupaydı bunlar. Peki buna gelmek için arkadaşlar burada tamamen 71. seviyenin hatta 70. seviyeden başlayarak yani 70. seviyenin son videosundan başlayarak özellikle buradaki videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani şu kanalımıza geldiğimizde ana sayfadaki kısımdan videolara da gelebilirsiniz veya ana sayfamızda keza gene burada sezonlar var. Sezonlara da gelebilirsiniz. Buradaki sezon videolarından da bulabilirsiniz. Tüm videoları görüntülemek için videolardan da gelebilirsiniz. Burada 70. seviyeden itibaren nasıl bir yol izlemişim? Daha doğrusu evet 70. seviyeden itibaren şurada hemen hangi videoda başladı 70. seviye? Şurada. Bu 71. seviyenin ilk videosuydu. Bir de 70. seviyenin son videosu da var. Çünkü sezonun son günündeki yapacağımız şeyler de önemli arkadaşlar. Burada sezonun son günü deyip pas geçmemek lazım. Orada aslında her şey başlıyor. Şuradan itibaren videoları izleyebilirsiniz. Yani sezon ortası değerlendirmeden itibaren sezon videoları böyle komple izleyip nasıl bir yol izlediğimi siz de analiz edebilirsiniz ve sizin kendi dörtlü kupa alma yöntemleriniz varsa da yorumlarda yazın lütfen. Biz de bilgilerini dörtlü taç ter menajerin hemen hemen zaten sezona başlama gayesi gibi bir şey. Sezonlar ilk belirdiğinde, kupa, Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri ilk belli olduğunda direkt acaba dörtlü kupa yapabilecek miyiz diye merakla bekliyoruz zaten. Ve şuradaki final maçında ise şimdi bu eşleşmelere geldik. Şu eşleşmelerin bir de kendimce püf noktasını da değineyim ben size. Arkadaşlar hem ben sezona ve sezonun sonunda zaten kendi menajerimi bildiğim için şu güç sıralamasında tamamen yüzden güçlü tüm arkadaşları gönderiyorum kadromdaki. Yüzden güçlü kullanmadığım yedekler tabii ki yani. Şurada mesela bu kaçmış? 85. Şu andaki bu kadrom ideal aslında. Yüzden güçlü tüm rakipleri, tüm yedekleri gönderiyorum. Çünkü Top Eleven beni buradaki şeye göre değerlendirecek, kaliteme göre değerlendirecek ve yedeklere göre bir sıralama yapacak. Adil eşleşme sözü veriyorlar çünkü. Olabildiğince adil yapacağız diyorlar. O yüzden benim kadro gücüme göre eşleştirmek zorunda.
Ha tamam, kadromuz normal, güzel, eşleştik ama bizi farklı kılan bazı özellikler olmalı. Bu hem yaptığımız antrenman modelleri, hem taktik, hem de emirler, bu tarz videolarda özellikle hem sizin yorumlarınızla, katkılarınızla öğrendiğim, hem de kendim bildiğim, paylaştığım şeyleri paylaşıyorum zaten. Ve menajer dokunuşu dediğimiz bir dokunuş olmalı. Kadro mühendisliği de önemli. Ama menajer dokunuşu dediğimiz, özellikle benim dörtlük kupa videosu olduğu için ona değinmek istiyorum. Oradan gitmek istiyorum. Bu dörtlü kupanın hikayesi, beni mesela 127 güçlü bir rakibe gönderse beni Topelab'ın, hatta şuradan daha rahat bakarız. Burada mesela savunmamı 126 görüyor benim. Orta sahamı 127 görüyor, hücumu 122 görüyor, değil mi? Şu anda bu rakip beni böyle görüyor. Ama benim kadroma gelelim, işte burada menajer dokunuşu devreye giriyor. Yani örnek Maldini. Kalitesi arkadaşlar 115. Bunu Topelab'ında, diğer menajerlerde 115 olarak görüyor. Tabii ki ne zamanki becerilere girmeye karar verdiklerinde. Becerilerde ise bu adam zaten savunmacı ve 165. Bakın az önce 122 idi bizim savunma gücümüz. Bu 165. Gene Beckenbauer'a bakalım. Beckenbauer 135 görünüyor ortalama kalite ama 158 savunması. Vidic'te de keza aynı şekilde. Bu da 122 görünüyor, 161. Yani benim savunma gücüm aslında 155. Bu üçünün ortalamasını aldığımızda. Ben böyle bir farklılık oluşturduğumu düşünüyorum. Böyle hem ligde, hem kupada, hem Şampiyonlar Ligi'nde bir adım öne çıkartan en başlıca temel fonksiyon bu aslında. Yani ortalama kalitemin savunma asıl mevkisinin kalitesinden düşük olması. Buna mesela en yakın şöyle bir örnek vereyim. Gene federasyondan bir arkadaşımızla mesela biz arada bir böyle canımız sıkılınca dostluk maçı yapıyoruz. Bu dostluk maçlarında mesela bu arkadaşımızdan bazen oynuyoruz. Örneğin mesela şu savunmaya baktığınızda arkadaşlar, sadece şu 3 oyuncuya baktığınızda dersiniz ki ben Barış Furkan'ın üzerinden gideyim. Bunun üzerine oynayayım. İşte savunma hücumu bunun üzerine kurarsınız. Hiç içeriğine bakmadan yani. Ama içeriğine girin arkadaşlar. Kalitesi 88. Becerileri 205. Yani savunma becerisi 205. İşte fark böyle oluşturuyor. Aslında benim bir takım mühendisliği, kadro mühendisliği yaparken ki en çok hoşuma giden böyle bir menajerdi. Mesela o menajerin de o takım ortalaması 80'lerdi ama oyuncuların hep bireysel özellikleri üst düzeydi. Şimdi bu oyuncu mesela 205. Savunmada çok diri olacaktır ama çok form tutacağını sanmıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde tutmuş yaşından dolayı ama genelde 7 ile oynamış. İşte bu da aslında koyu grilerin çok düşük kalması. Yani buna mutant diyorlar. Mutant deniyor. Mutantı da çok kullanmayı tercih etmiyorum çünkü bir sürü seviye var yani. Sadece mutant deyip geçemeyiz yani. O yüzden ben daha çok star, normal oyuncu, star, süperstar oyuncu diyorum. Yani sözün özü benim kadrolarımda, özelliğinde şu ortalama kaliteyi genelde bireysel kaliteden düşük tutmaya çalışıyorum ve oyuncumun öne çıkan kalitesi, mevkisi neyse onun kalitesini yüksek tutmaya çalışıyorum ki rakiplerimle aramda fark olsun. Birinci en büyük fark bu bence. Ve tabii yedek mühendisliği, kadro mühendisliği, kadrolarında olabildiğince çok mevkiler vermem. Çünkü maç içerisinde de istediğim gibi değişiklikler yapabiliyorum. Maç içerisinde icabında hemen şöyle de dönebiliyorum oyuna. Veya üçlüye de dönebiliyorum. Yani bu tamamen tabii ki şeyle alakalı bir şey, mevkilerle alakalı bir şey. Bunlar ama aslında küçük detaylar kalıyor. Ne kadar detay olsa da maç içerisinde fark ediyor. Keza taktikler de öyle yani. Beni şimdi Topelab'ın bu güçte aldı, 127 gücünde aldı. Yani şöyle savunmamı 126 gördü ama az önce gördük benim savunmam 155 yani. Ben ne oluyor? Bu sefer otomatik olarak daha farklı bir boyuta evrilmiş oluyorum. Buradaki kısım hani böyle geldik. En sonunda ise şöyle dörtlü touch yaptık. Hadi üçünü aldık zaten bu şekilde. Takımımızın mevkisel kalitesini üst seviyelerde tutarak 3 kupayı da aldık. Ama geldiğimizde Süper Kupa'daki buradaki final ise arkadaşlar burada işte bambaşka bir hikaye döndü. Bunun ise hem canlı yayın videolarını da çektik zaten. Hemen şurada olması. Burada videolar var. Gerçi videolarda var mı o?
Canlıya da bakabiliriz. Gene ana sayfamızın ana kısmında Süper Kupa final maçı. Burada bu rakibe karşı hem çok güzel bir taktik hazırladık, geçmiş maçlarına baktık, liderlik maçlarına baktık falan filan, bayağı güçlü bir, zor bir maç oldu. Ama hem bu maça hem de bu Süper Kupa finaline veya diğer kupa Şampiyonlar Ligi finaline de keza aynı şekilde. Bunu hazırlanırken de yaptığım taktik, bu antrenman buydu arkadaşlar. Yani zor maçlar günü antrenman modelini denedim o güne özel. Bunu da az önce yayınladım zaten, bunu da izleyebilirsiniz. Bunu da kanalımızda izleyebilirsiniz. Bu maça yönelik hazırlık yaptım. Maç günleri bunun hazırlığını yaptım. Bu şekilde de çok faydasını gördüm bu taktiğimde. Ve dörtlü kupayı bu şekilde kazandığımı düşünüyorum. Sizin dörtlü kupa maceralarınız nasıldı? Dikkat ettiğiniz püf noktaları neler oldu? Yorumlarda yazın lütfen arkadaşlar. Biz de ona göre kendimize bir yol haritası izleyelim. Çünkü eminim ki hepimiz gibi dörtlü taç yapmak isteyen birçok menajer arkadaşımız var. Onlara da yol göstermiş olursunuz. Umarım bu videoda biraz size yol göstermiş olabilir. Ben bu şekilde dörtlü taç yaptığımı düşünüyorum. Her sezon yemiyor tabii ama artık olduğu kadar. Ve arkadaşlar, içerik buraya kadardı. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar ve bol kupalar.